Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Hafta sonu soğuk havalardan önceki son yalandan bahar günlerinden birindeyiz. Şimdi sabah neyle uyandık? Yeni bir uyuşturucu operasyonu dalgasıyla. Gözaltına alınan isimler var. Gözaltı kararı çıkıp da henüz alınamayanlar var. Ee, Öncelikle en önemli isim Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Blok 3. Eski haber spikerlerinden Mirgün Cabas, işte Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı, benim Fulya'dan komşum, klasik galerici olur ya, mafyoz galeri. Estağfurullah. Hani böyle yakışıklı yakışıklı süzerleri yeraltı gibi gelirler. Şıkır şıkır otururlar falan böyle arkadaşlarıyla filan. Galerilerini basmışlığım vardır. Komşularıydım. Klimama laf ettiler de. Oradan biliyorum. Özünde kibar insanlar. Ama enteresanlık şurada. Fatih Terim'in damadıyken kötü alışkanlıkları yok muydu sorusu geliyor akla. Hani şimdi mi oldu? Enerji fena değil bugün. İyiyim bebeğim. Çileksi. İyiyim. Böyle laflarım var. Bebek su, çileksi. Şimdi devam edelim bakalım. İsmen vereyim de sonra haber atladı denilmesin şahsımızla ilgili. Bakın şu isimler gözaltına alınmış. Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı işte damat. İmparatorun damadı. Neyin imparatoruysa. Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Raşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır. Değişik şeyler oluyor bu ülkede arkadaşlar. Şimdi Fatih Terim para kiralıyor. Kiraladığı bankacı kıza 5 kere müebbet veriliyor. Fatih Terim'i gözaltında görmedik. Arda'yı da görmedik. Ama işte damadı yaramazlık yapmış. Eski olduğu için gözaltında. Yeni olsaydı gözaltına alınabilir miydi? Hiç bilmiyorum. Yani adalet duygum bazen çok sevindirici oluyor. Ya ulan hak edene yapıştırmışlar. Hiç de torpil gözetmemişler falan. Bazen de adalet duygum şöyle sarsılıyor. İyi de abi bunlar 3 lira çalana yapıştırmış, 103 lira çalana bir şey yok gibi. Ya da ne bileyim yasaklı madde dünyanın en zararlı ve kötü şeyi. İnsanın kontrolünün dışına çıkması bir kere her şeyden önce. Tamam yapın bunları yapın. Ak kara ayrılsın. Ama aralarında negatif testi çıkanlar da oluyor ve biz buradan bir kere gözaltı haberini verdikten sonra negatif akılda kalmıyor. Bu alınmamış mıydı operasyonda? Kalıyor akılda. Oradan bir yanlış oluyor. Bir de belli isimler nedense. Bunun baronu yok mu? Bunun satanı yok mu? Bunun getireni yok mu? Yani millet parayı neyle kazanıyor güzel arkadaşlar? Bugün reis dediğiniz, paşa dediğiniz, saygı duyduğunuz o mafya patronları, baronları çiçek mi topluyor? Ne satıyordu o parayı zamanında kazanmış? Yani biraz düşünmek lazım. Biraz böyle altlara bakmak lazım efendim. Ay Naide'cim yerim seni. Soyadımız da aynı Naide senle. Şimdi Serenay Sarıkaya henüz herhalde yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı. Ama bugün gün içinde hepsinin diyorum Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Mirgün Cabas ve en önemli yani ünlü diyebileceğimiz isimlerden biri de Fatih Terim'in eski damadı. Devam edelim bakalım. Bir haber, bir tahliye haberiyle devam edelim. Geçen gün Feyza Civelek, evet bana göre çok ünlü değil Feyza ama. Şimdi kiralık arabayla ilgili dava sonuçlandı ve kazandım tatlıca. Çok teşekkür ediyorum. Nereden aklına geldi? Yusuf Güney ile ilgili devam etmek istiyorum. Çıkmış ve konuşma yapıyor. Murat Övüç gibi. Bak mesela geçen gün arkadaşlarım Kerimcan Durmaz'a gitmişler. Nasıl erkeksiymiş biliyor musunuz sahnede? Yani ya da Murat Övüç çıkar çıkmaz teşekkür ediyorum İremciğim. Murat Övüç çıkar çıkmaz şey yaptı ya. Hani artık smokinle çıkacağım. Benim erkek sevgilim falan yok. Kapalı çarşıda dostum da yok. Kendim kazanır kendim yerim falan. İşte böyle bir tövbe durumları oluyor ya genelde. Şimdi bir bakalım Yusuf Güney nasıl çıkmış dışarı. Merhabalar, merhaba. Of. Her şey yolunda, merak etmeyin. İyiyim, evime geldim.
33 günlük bir tutukluluk hali vardı. Geçti gitti. Her şerde bir hayır vardır. Bu hayatta hiçbir şey mahsus ve sebepsiz değildir, unutmayın. Var bunda da bir hayır. Öpüyorum sizleri çok. Bu çocuk da ermiş ha. Diyor ki yalı dairesine oturuyordum, kaybettim. Lüks arabalarım vardı, bitti. İşte sevgilim vardı, ayrıldım. İyidir iyidir, bunda da hayır var. Ya böyle her şeye hayır var dedikten sonra tabii ki zen kafasında yaşarsın. Yani hani ermişlik Mevlana, ulan bizim tekkemiz yok ki yani böyle her şeye hayır var diyelim. Ne yapalım, şöyle mi yapalım? Ev gitti elden, hayır vardır bu işte. Araba gitti, hayır. Koca gitti, çok büyük hayır. Evlat gitti, süper hayır. Yani her şeyi iyi göreceksek, sabah Pollyanna ile öpüştüysek, evet her işte bir hayır var. Ama insan sürekli bu kafada hissetmek için ayahuasca mı içmeli yani? Hani bir de oradan bakıyorum ya, ben bazı şeyleri de sabah uyandığımda vardır bu işte bir hayır. Anan ölmüş, vardır bir hayır falan. Yapamıyorum arkadaş. Şimdi hayatta iki türlü acı vardır. Bunları unutmayalım. Birisi varoluşsal acılar. Bu gerçek psikolojik bilgi. Uydurmadığım bir bilgi. Diğeri yara acıları. Şöyle konuşalım. Varoluşsal acı, başına bir şey gelmesi. Arkadaşın vefat etti. Allah korusun, bu varoluşsal bir acı. Yani senin dışında gelişen, seni çok etkileyen ve üzücü bir acı. Varoluşsal acı sende şu duyguları getirir. Kayıp, yalnızlık, yas falan falan. Bunlar varoluşsal duygulardır. Bunları yaşamak normaldir. Akabinde, ulan ben onu az gördüydüm de son telefon konuşmamızda gitme diyeydim de açaydım kollarımı da şöyle yapaydım da ah küfür etmeyeydim amanın az vakit. Bunlarsa yara acılarıdır. Yara acıları sağlıksız bir psikolojiyi temsil eder. Varoluşsal acılarda kalmak ve kendine mal etmemek sağlıklı psikolojidir. O yüzden arkadaşlar, yara acılarınızı biraz kontrol edin. Olmuş da ölmüşe çare yok. Varoluşsal acılara da seve seve dayanacağız. Çünkü öleceğimizi bile bile yaşıyoruz. Çok sevdiğim Özdemir Asaf'ın sözlerini tekrar edeyim. Kaybedeceğini bile bile niye mücadele ettiğimi sordu. Yaşadığını bile öleceğini bile bile yaşadığını unutmuştu. Sustum diyor. Anladın mı? Hepimiz öleceğimizi bile bile yaşadığımız halde günlük saçma sapan hırslarımız yüzünden kalp kırıp üzülüp saçmalıyoruz. Geçer inşallah efendim. Şimdi devam edelim. Arka fonum mu güzel? Keşke ölüm olmasaydı be Mizgün. Ben de korkuyorum ölümden. Yani bu kadar bak psikoloji, mutluluk falan ama ölüm. Fakat ölüm korkumu yenmem için de çok ünlü bir düşünürün bir sözü var. Ölüm varken ben yokum. Ben varken ölüm yok. O yüzden bu da böyle arkadaşlar. Çok üzücü bir haber, ölüm demişken. Sevdiğim bir insandır. Şaibeler çıkar, saldıranları olur, dolandırıldı denir. Ben birebir şahidim. Bana da bir sevap işlemişliği vardır. Haluk Levent yoğun bakımda efendim. Ciddi bir mide kanaması geçirmiş. Şifa diliyorum çok acil. Yani gerçekten üzücü. Bu özellikle sanat dünyasında 50 yaş civarı genç sayılabilecek. 50 yaş nedir? Gençliğin yaşlılığı, yaşlılığın gençliği. 50'ye bastın mı öyle diyeceksin. Yani yaşlı değilsin, genç de değilsin. Gençliğin yaşlılığı, yaşlılığın da gençliği. Durumundaki erkekler, Volkan Konağı, Metin Arolat'ı, işte bu geçen gün ölen neydi İremciğim? Hani aşık olan vardı ya bir tane sokak şarkıcısı. Dur unuttum adını. Yani bir Rıza Tamer hatırladım. Rıza Tamer olsun. O kadar erken yaşta sahnede Fatih Ürek. Yani kimler gitmedi bu sene? Çok çok üzülüyorum. Allah şifalarını versin inşallah bir an önce diyorum. Ve sahneleri ve bir anda bak hayatta trajiyle konu. Bugün de bir felsefe yaptım kardeş. Nasıl bir şey? Bir felsefe daha yapayım. Hayatta trajediyle komedi arasındaki tek şey zamandır. Bugün çok ağladığım bir şeye. Bir saat sonra veya bir yıl sonra veya 10 yıl sonra çok gülersin biliyor musun? Ya şöyle yapmıştık hatırlıyor musun? Trajediyle komedi arasındaki şey zamandır. Unutturur. Bizim bu unutmayımız olmasa ölürdük zaten. O yüzden trajediyi bir kenara bırakarak komediye geçiyorum. Rafet El Roman. Yani yaşlılığının
başı gençliğinin sonundaki adam örneğinin tamamı sahnede neler yapıyor? Kimileri dans diye adlandırmış. Kimileri de anlamlandıramadığımız hareketler demiş. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Yani antropoz da olabilir. Ciddi vücuda vurmuş herhalde, bilmiyorum. İlaçlarını almamıştır. Her şey olabilir efendim. Bak, veriyorum. Evet. Bir şey patlamış, enerji. Bir daha kimseye dans edemiyor demeyeceğim. Burada ne oluyor abi? Çok mu kafein aldın? Çok kahve falan içmiş bu. Ciddi söylüyorum, bak bak. Oo. Abi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Rafetciğim, yayından, daha doğrusu sahneden önce kahveyi azaltıyoruz. Melisa çayı, papatya çayı, Yasemin çayı. Hatta yeşil çayla bile karıştırıp içme. Onda da tein var. Sakin şeyler kullanıyoruz. Çıktığımız zaman oraya daha bir normal dans etmeye çalışıyoruz Rafetciğim. Bak, şimdi bunlar olmuyor. Tık diye gidersin Allah esirgeye. O bacak hareketi falan ne yarabbim ya Resulallah. Kickbox mı yapıyor? Dans mı ediyor? Halay mı çekiyor? Çayda çıra mı oynuyor? Rap midir? Allah'ım ya Rabbim. Yani anlayamadım ben ne olduğunu. Olsun. Yaşı var diyelim. Dikkat et kalbe, kalbe. Kalbin ferikir böyle pır pır eder, gidersin orada. Samimi söylüyorum. Sakin. Sakin çocuğum, artık yaşımız var. Şimdi geçtiğimiz günlerde, bir dakika şey vereyim ya. Yine güzel, sevdiğimiz bir isim. Yenge vardı ya, gıcık. Hani magazin biliyordu. Dur ya, söyleyeceğim kim olduğunu. Pek de güzel değil açıkçası. Hatta çılgın çılgın paylaşımları da oluyor onun. Dur, adını söyleyeceğim. Hatırlarsam. Vereyim, zaten siz tanıyacaksınız. Bu bir seçim yani. Ama sonra yani neye yarayacak onu bilmiyorum. Belki de bir sürü şeye yarıyor, ben anlamadım. Ben Türkiye'de güzellik şeyine uymayan bir kadınım, onu biliyorum. Ben kendime Yani hiçbir yerde uymuyorsun Esra'cığım, güzellik şeyine. Ve hani bazıları mesela yaşlanıp şişmanlayınca çirkinleşiyor. Öyle bir şey değil. Güzel bir kadın değilsin. Şimdi güzellik kavramı şöyle bir şeydir. Senin mesela Kıvanç Tatlıtuğ senin tipin olmayabilir. Sarışın ve mavi gözlü. Ben sarışın sevmem dersin. Tipim değil bana göre, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy dersin, ama dönüp de Kıvanç'a çirkin diyenin alnını karıştırırım yani. Tipin değilse de uluslararası bir güzellik standartına uygun. Hani Türkiye'de bu standartlara uygun değilim demek olmamış Esra'cığım. Hiçbir yerde uygun değilsin yani, güzellik. Ama buna rağmen çok sevimli misin, tatlı mısın? Hani onu da yakınların bilir. Ama söylediği şey çok doğru bunların haricinde. Bunları söyleyeyim ama yani doğru söylüyor. Katıldığım yanları da var. aşırı tatlı ve aşırı çekici buluyorum. Ben buluyorum Öylesin yani. ama son derece Hiçbir seksi bir sıkıntı yok kadınsın. orada ama yani bir Burada da aşırı tatlı ve aşırı çekici bulması kendisini, ne desek, mitoman mı? Kendi söylediği yalana inananlar vardır ya öyle. Ben çok güzelim. Dünyanın en güzel karısıyım. Oo, Türkan Şoray filminde var. Yani şimdi ben bunu demem mesela kendime. Yani diyemem. Hani anladın mı? Benim çok güzel olduğum zamanlar da oldu. Bak, oldu. Was were. Geçmişte. Şimdi çıkıp da kendimi çok tatlı ve çok güzel buluyorum ve çok çekiciyim ben falan, mümkün değil, böyle bir şey demem. Öyle bir şey dersem beni şizofreni tanısıyla lütfen bir yerlere kaldırın yani. Öyle bir şey yok arkadaş. Yaşımızı, kıçımızı, boyumuzu, ağzımızı, kaşımızı bileceğiz. Tabii kırık biraz, hoş. standart güzellik var. İşte ne bileyim, burada bir adama gitsem, bir estetisyene, bana der ki mesela şu burnu düzeltelim. Göz kapaklarınız gömük, bunları biraz açalım. Hafif üst dudağı yapalım. Şuraları biraz çekelim. Şurayı da bunu yapalım. Şimdi ben aşırı tatlı Şimdi tam olarak nereyi yapmayalım der yani. Baştan her yeri yapalım demiş doktor zaten. Sen de aslında, ben burada şaka yapıyorum. Tabii ki herkes kendine güvensin. Çirkinler ölsün mü yoksa? Zaten çirkin kendini sevmezse nasıl yaşayacak arkadaş? Ben çirkinim deyip evde mi oturacak? Hayır. Özellikle
Çirkin insanlar, çirkin, kötü falan demeyin. Güzellik ve çirkinlik diye bir kavram var. Bunu kullandık diye beni taşlamayın şimdi. Yani ne bileyim, kim güzel diyelim? Serenay Sarıkaya güzel, güzel. Esra Dermancıoğlu güzel, çirkin. Yani değil mi? Ben uzunum, o kısa, ben şişmanım, o zayıf. Böyle kavramlar var. Her olumlu şeyin bir tersi var. Tatlı, şirin, esprili olabilir. Her kadın güzel olmak zorunda değil. Ama Esra gibi her kadın güzel olduğuna inanmak zorunda. Özellikle de fiziksel olarak daha az avantajlı kadınlar, çirkin diyemediğim için anlayın. Kıvırıyorum, kibar oluyorum. İncinmesin kimse diye. Ne görecesi be Serap. Hani neyin görecesi? Güzellik göreceli göreceli değildir anam. Da Vinci koymuş altın oranını yapıştırmış, tamam mı? Bebekler bile güzel ve altın oranlı bir yüze daha uzun süre bakıyor. Testleri yapılmış bunun. Nereden görece? Allah aşkına bak. Güzelliğin görecesi yoktur. Aslan gibi 100 kişi içinde parlar. Cazibe başka bir şeydir. Ve aslında cazibe çalışır. Cazibe Sophia Loren'in deyimiyle %50 sende olan, %50 de başkalarının sende olduğunu zannettiği şeydir. Yani cazibe kendine güvenle gıdım gıdım sattığın, oturduğun, gizemin, duruşun, kendini taşıyışın, bakışın. Büyük poponu da kapayabilir. Ne bileyim, kemikli burnunu da kapayabilir. Hatta ne bileyim, o kemikli burnuna bir hava verebilir. Mesela Sophia Loren'in eşi, dünyaca ünlü Carlo Ponti, bir sinemacı ve çok iyi yönetmenken, e, diyor ki bak, kocası diyor bak kadına. Ya hayatım diyor, senin burnun biraz çirkin. Bak şimdi. Kadın da başrol, dünyanın en güzel kadınlarından biri. Biz bu burnu yaptıralım diyor. Kameraman diyor, profil kameramanın diyor, sette zorluk çekiyor seni çekerken diyor. O zaman burnumu değil, kameramanını değiştireceksin diyor kocasına. Ve asla burnunu yaptırmadı. Ve hep cazip bir kadın oldu. İşleyen auradır yani, odur. Şimdi ekranda olan herkesin, tabii ki starların bir fizik borcu var bize. Çünkü neden? Kilo almış, kıçımı büyümüş, bacakları çarpılmış bunlar. O kadar para kazandırıyoruz ya. Onlar da o mala bakacak. Çünkü artık o kamuya hizmet ediyor. Ama karakter oyuncusunun zaten öyle bir borcu yok kimseye. Güzel olur, çirkin olur, o olur, bu olur. Zaten hepimizin, bakın, beni güzel bulan 5 milyon erkeğe ihtiyacım yok. Veya Türkiye nüfusuna ihtiyacım yok. Hayatım boyunca beraber olacağım ve aşık olacağım erkek sayısı. Dünyada arkadaşlar, insanların sadece ve sadece %17'si 3 kez aşık olabiliyor. Geri kalanı bir veya iki kez. Bu haberi de istatistiksel vereyim size. Aşk deyince sanmayın ki herkes aşık olacağım, çok mutluyum, sıraya girdiler. Çağla var mı? Demet var mı? Şu güzel dedikleri Defne Samyeli var mı? Güzel diye kimi bellediyseniz. Hülya nedir? Var mı? Yas aşklar bunlar. Kimin var öyle aşkları? Kimsenin. Bakın. O yüzden güzellik göreceli. Senin aşık olacağın adam, ki eskiden olsa bir tane diyecektim. Şimdi maksimum 3 diyorum. 3 kez aşık olanın da oranı %17, istatistikseldir, araştırın. O yüzden bir adam beğensin, bilemedin ki yırtınmayın 5 milyon beğenecek diye. Şişman da beğenen vardır, kısa da beğenen vardır. Ha. Ama lig değiştirirsin. Bak. Yani birinci ligden ikinci lige düşersin. Senin beğendiğin seni beğenmez. Belli bir yaşta yine ligin düşer. Küme düşmemeye dikkat edeceksin. O zaman çünkü senin hitap ettiğin kesimin kalitesi düştüğü için senin beğendiğin seni beğenmez, seni beğenen de sen beğenmezsin. Türkiye'de erkek yok, kadın yok. Çatışmaların tümü budur. Bütün kadınlar kendilerini halen 25 yaşında ve 36 beden zannettiği için, erkekler de havalara girip kendilerine bir halt zannettiği için 50 yaşlarda ve ikinci evlilikte, kadınlar hayatım bu adam göçmüş, bunun göbeği var, bu olmaz, bu şöyle. Adamı beğenmez çünkü kendini ilk evlendiği yaşlarda zanneder. Piyasa değerini bilmez. Adamlar da kadını beğenmez, param var, imkanım var der. Amerika'da yapılmış bir araştırma var.
Ama varlıklı ve maddi durumu iyi insanlar arasında dün de söylemiştim. İkinci evliliklerindeki yaş farkı 22'ye çıkıyor adamların. Araba yeniler gibi, anladın mı? Yani 0 kilometre bir Rolls Royce alabilecekken 300 binde bir tane Kangoo almıyorsun yani. Niye? Paran var. Ama bakkal Mehmet amca ne yapıyor? Alamıyor Rolls Royce. Kangoo da kötü. Yine de o zorluyor yani. Bari Peugeot'sunu alayım şu şeylerin diyor. Yani hayat böyle arkadaşlar, anladınız mı? Hayat böyle bir şey. O yüzden maalesef erkeklerle çıkacaksan bu işe, yola, hangi ligin topçususun onu bileceksin. Aynı ligin topçusu olmak, kalmak çok zor. Mesela niye bir erkek belli bir yaştan sonra kadını aldatıyor? İşte biz ikimiz evleniyoruz. Yaşlarımız 25 benim. Adamın 28. Evlendik lay lay lom. Bana 2 tane doğurtturdu. Benim pop oldu 46-44 beden. Göğüslerim indi göbeğime. Bakmıyorum kendime. Saç dibim gelmiş. Yağlanmışım. Hoş geldin. Isıtıver, yemeğin altını yakıver. Kadınlıktan çıkıyor. Üşüdün mü? Hırkanı vereyim. Kadınlıktan çıkıp analık, hemşirelik, bakıcılık, aşçılık, temizlikçilik moduna geçiyorum. Adam beni arzulamıyor. Şimdi biz ikimiz bu ilişkiye başladığımızda ikimiz de kafadan 7 puandık ya. Şimdi ben düştüm 4,5'a. Adam terfi etti. Maaşına zam geldi. İş kurdu. Adam çıktı 9'a. Lig değişti şimdi. Adam oyuncu değişikliği yapmak ister arkadaşlar. O yüzden kendinizi bırakmayın. Rica ediyorum. En büyük yatırımı kendinize yapın. Esra'cığım sen beni dinle. Koca istiyorsan sen de yap. İstemiyorsan sal gitsin. Bak ben saldım. Köpeğin sayısını artırdım, evdeki kedi köpeği. Yani daha iyi oluyor. Güzellik var işte, ne bileyim, burada bir adama gitsem bir estetisyene, bana der ki mesela şu burnu düzeltelim, göz kapaklarınız gömük, bunları biraz açalım, hafif üst dudağı yapalım, şuraları biraz çekelim, şurayı da bunu yapalım. Şimdi buna ben bir para ayırabilirim, var öyle bir param, girer de yaparım. Bu bir seçim yani. Ama sonra yani neye yarayacak onu bilmiyorum. Belki de bir sürü şeye yarıyor, ben anlamadım. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz, bak biri demiş ki çok genç bir sevgilisi vardı. Çalış, senin de olur. Yani ünlüysen, paran varsa, evin varsa, benim öyle orta yaşlı arkadaşlarım var 60 civarı. Onlarla tanışmak isteyen erkekler ev kendinin mi diye soruyor, biliyor musunuz? Ev kadınınsa ve arabası varsa genç yakışıklı erkek bulur. O da bulur. Artık bulur. Erkekler de öyle artık. Ne kadar köfte o kadar ekmek düzeni dönüyor kadın erkek ilişkilerinde, haberiniz olsun yani. Fakat ne kadar çabalarsan çabala belli bir yaştan sonra da sen ancak yaşına göre güzel kadınsın. Güzel kadın değilsin. Onu da unutmayacaksın arkadaş. O yüzden Aytings çok komik. Benzemişsindir Aytings. En azından bakımlı kadın diyorlardır. Çaba iyidir. Yaptırmışsın her yerine, iyi olmuş. Çaba iyidir. Kader çabayı sever. Sen merak etme. Sonucunu biri görür. Şimdi Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri vardı. Tabii canım, emekli maaşın var mı diye soran da var. Erkekler de gayet aydı yani duruma. Paran varsa, biriktirdiysen ileride bir partner lazım olur mu genç tarafından diye, sen de yürü. Böyle dünya düzeninde bu, açık olmak lazım. Kocan bile artık seninle belli bir yaştan sonra görev ve vazife amaçlı birlikte oluyor yani. Çok isteyerek değil. Ondan sonra da 2 yıldır kocam bana dokunmadı. Acaba niye? Dünya düzenini benimsemediğiniz için. Şimdi gelelim efendim. Tuba çok güzel bir kadın, seksi de bir kadındı. Vefat etti. Kızı Türkiye'ye döndü ve annesiyle ilgili anılarını paylaştı. Hemen verelim. Psikolojik travma atlattım, öyle söyleyeyim size. Otelde kaldım. Bir 20 bin, 30 bin doların üstünde babam harcamıştır herhalde. Buradan babama çok teşekkür ederim. Evimi fareler basmıştı girdiğimde. Dedim acaba lanetlendi mi ev? Bir şey mi oldu? Biri bir şey mi yaptı? Büyü mü koydu? 50 tane şey aklıma geldi. Bütün binayı basmış meğerse. Böyle fareler. Bir de annemin öldüğü yatakta karşımda durunca kanlı yastığı vesaire hepsini saklamışım. Evet. Travma atlattım abi. O yüzden büyük bir meblağ para gitti orada da yani. Peki bu annelerin hatıra eşyalarını da saklıyorsunuz.
saklayamadım, çalmışlar onu da. Çalındı mı? Amerika'da mı Bildiğimiz çalındı yoksa? Amerika'da çalındı. Süpürmüşler evi ve Fareler var. dışkıları, fareler, kaos gibiydi. Allah kimsenin başına vermesin. Arda arda gelince de geliyor. O yüzden buraya gelmek daha rahatlattı bir tık beni. Peki anne olarak ne kaldı annenizden size? Bir yıl var. Hiçbir şey kalmasa terlikleri var. Yani geceliği var. Orada duruyor. Pembe bir geceliği var. Anne geceliği. Onlar duruyor. Bir yıl Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif kitapları, tesbihler, namazlıklar kaldı. Bir yıl elbise de kaldı ama güzellerini almışlar. Annemden geriye işte bir düşmanları kaldı. Bir de koskoca bir miras kaldı. Bir de en güzeli maneviyatı kaldı. Bana öğrettiği duaları kaldı. Miras olarak, miktar olarak söyleyebiliyor musunuz ne kadar kaldı diye Miktar mesela? olarak söylemem, günah. Ömür boyu yeter mi size o para? 5 kişiye de yeter. Torunlarınıza bile yeter yani. Tabii Peki- parayı nasıl harcadığınıza bağlı. Nasıl sadaka veririm? Atıyorum nasıl su kuyusu açtırırım? Hayır işindesiniz Hayır yani. işi. Hayır Yani peşindesiniz. sırf gelen bana annemin bıraktığıyla ahiretimi hazırlamak. Yani umurumda değil. O kadar o ölümü gördüm. Ya zaten kaç para kaldı diye soran muhabire de bak bizim muhabirler de deniyor ya. Bir insanın cinsel hayatını sor, parayı sorma, ayıptır ya. Nereden kazandın, ne yaptın, kaç para kaldı? Ne yapacaksın, kızım mı alacaksın? O iyi para kalmış yavrum, çıkışta ne yapıyorsun, şurada kahve içelim mi diyeceksin ya. Sana ne? Ben olsam çemkirirdim, manyağa bak. Neyse Tuğba ve bak mesela Türkan Şoray'ın güzelliği, bunlar karizmatik kadınlardı. Mesela şu en çok tutan dizi ne? Yeraltı. Orada Bozo ömrüm deyince kadına bakıyorum, kloş ağızlı bir şey. Rahmetli şeyin lafıdır o. Çok yakın dostum rahmet istedi. Huysuz Virjin. Kloş böyle aşağı ağzı dolgudan inmiş. Bak şimdi şurada bitmiş dudak kadında. Şurası şu, çizgide burada. Joker ağızlı bir kadın. Ömrüm deyince bakıyorum. Gidik bir şey geliyor böyle. 1980'ler tarzında giyinmiş. Nereden giydiriyorsunuz şunları ya? Kıçına kadar açsalar da modern durmuyorlar arkadaş. Öyle mafya karısı olmaz. Mafya her şeyi kıskanacak da karısının kıçını halka arz edecek, öyle mi? Yani lütfen bir danışmanız yok mu ya? Şimdi bak ömrüm deyince o şey gibi iskeletor kurbağa gibi kızlar geliyor. Flaş ağızlarıyla. İşte o Esra'nın bahsettiği aynı tip makyajla. Ama bak şimdi Bozo ömrüm dediğinde Türkan Şoray gibi bir kadın kapıdan girseydi hepimizin tüyleri diken olurdu değil mi? O dönemin Türkan'ı böyle hükümet gibi o kaş, göz, bakış. Onun da burnu estetik ama benzemez kimse sana yani. Kadın aşırı karizmatik, güzel, çekici, yerini dolduran, bakışıyla kendini taşıyan bir kadın aurasıyla. Yani ömrüm lafına yakışacak kadınlar var. Yakışmayacak şeyler var. Tenzih ediyorum Bozo'nun manitasını, karısını oynayan kızı. Kedileşi gibi insanlar var yani. Hani olmaz öyle. Karizmadır ya. O bir bakıştır, bir duruştur. Kendini taşıyıştır, bir şeydir yani o. Auradır, bir veriştir karşı o elektriği. Ömrüm bir karı geliyor kloş ağızlı. Bunun böyle niye adama vurdu? Çünkü senin kocan çiçekçi, niye vursun adamları değil mi? Ya Allah, ya her şeyde saçmalıyoruz arkadaş. Her şeyde saçmalıyoruz. Ebuska Türkan şöyle güzel bulunuyor. Bulma anne. Sen bulma. Ayrıca mafyanın moderni mi olur hakikaten yani? Öyle mafya mı olur arkadaş? Silahın moderni olabilir tabii kullandıkları ama hiçbir mafya yanında öyle kadın taşımaz. Öyle kadın çalıştırır da taşımaz karım diye yani. Saçmalamışlar. Efendim Bergüzar mafyaya kafa tutuyor. Çen yapıyor. 45 dakika herifin beynini yiyor. Ben öyle bir mafya olsam, öyle de bir karım olsa yemin ediyorum ilk iş ondan kurtulmak olurdu benim. Halil mi alıyor? Şoför mü alıyor? Ormana mı bırakıyorsunuz? Alın bunu gidin derdim ya zaten. Bir de bacakları eğri derdim bunun derdim. Tamam mı? Dudağı da derdim böyle buradan sakla. Dudak şurada bitiyor. Burası çizgi olmuş ip gibi. Şuradan da inmiş. Böyle de okuyor botokstan. Alın derdim bunu. Al tepe tepe kullan. Halil'im miydi, Haydar'ım mıydı? Veririz paketler yollardım yani. Raconu unuturdum. Böyle şey mi olur ya? Hiçbiri yerinin kadını değil yani. Erkeklerimiz çok şükür daha iyi.
Bana bir tane güldür güldür böyle gümbür gümbür bir başrol kadın söyleyin. Bak Bergüzar vardı. Bergüzar da şimdi ilk ve sonunda Timuçin Esen'le oynuyor. İyi de oyuncu. Bergüzar. Şey karısı şu bizim konsa giden yurt dışına. Burak Özçivit'in karısı. Kimdi ya? Çok güzel kızdı o da. Ama o da silik. O da gümbür değil bakışı. Hayır ya Ezgi Mola değil ya. Bu şeyin karısını diyorum. Burak Özçivit'in karısını diyorum. Fahriye Evcen mesela. Bak güzeldi o. Öyle kadınlar vardı da. Mesela Beren Saat. Hiç olmazsa çok kızcağızın estetiği yok. Ve orijinal bir tip. Ama o da öyle yani. Üfle gitsin. Hani bu benim kendi görüş açım. Ben fizik olarak demiyorum. Minyonluk ve zayıflık olarak da demiyorum. Karizma olarak diyorum. Al Pacino da 1,5 metre bir adam ama odaya girdin mi bakıyorsun Al Pacino geliyor yani anladın mı? Ya bir de böyle yapacağın karizmalar var. Kimi koysan 5 tane de şey bassan filtre üzerine bir şey olur yani. O yüzden arkadaşlar yeni jönlerimiz çok iyi. Uraz iyi. Ne bileyim akla bile Çağatay Ulusoy çok iyi. Yardımcı erkek oyuncularımız çok iyi. Haydar Ali bile iyi ya fizik olarak. Hepsi iyi. O ayarda kadın yok bence. Bence yok yani. Sinem Ünsal hangisi ya? Bilmiyorum. Hepsi aynı. Ayırt da edemiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Bergüzar da çabalamış ama bak ne kadar çabalarsan çabala. Şu anda Bergüzar Korel'de en fazla içerikli filmde oynar. Sanat filminde oynar. Konulu filmde oynar. Ne için oynar? Bak mesela ilk ve son öyle bir şey. Dövüşmeleri, vuruşları, psikolojik bir içeriği var. Çok güzel içerik, çok güzel metin. İlk ve son. Orada oynar Bergüzar. Ama artık bir İstanbul masalına Bergüzar Koreli koymazlar. Raf ömrü doldu. Artık İstanbul masalına kızın anasını oynar. Bu mesleğin acı yanı da budur işte. Ne yaparsan yap olmuyor. Güzel, devam, sık. Devam et, devam et, devam et. Sık, diktirmeye çalış, diktirmeye çalış. Sık şimdi, sık, tut. Evet, sık burada, sık. Sık. Ne oldu? Bergüzar Korel 10 kilo verdi, 15 kilo verdi diye konuşuldu. Zavallım değer mi şuna kız? Sen de artık belli bir yaşa geldin. Sen de artık genç çıtır kız oynamayacaksın. Yani neyi oynarsın? İkinci aşk, ikinci şans böyle şeyleri oynarsın. Onda da 10 kilo fazladan olaydı da şöyle karın kaslarını yırtmayaydın yemin ediyorum ya. O yüzden Birce güzel bak Birce'yi de çok severim. Birce benim spor spikerimdi. Yani şöyle benim diyorum niye? TV8 normal bir ve aklı başında bir haber kanalı iken ben orada ana haber okuyordum. Birce de benden sonra spor haberlerini okurdu. Gerçekten o da bir güzellik yarışmasında üçüncüydü o dönem. Çok güzel bir kızdır. Konuşması, tarzı, yumuşaklığı. O kısa saçlarıyla falan bir Betty Boop tarzıyla da bir hava yaptı. Ben beğeniyorum Birce'yi. Arkadaş olarak da çok severim. O da ikizler burcudur. Ya tabii ki Bergüzar çok iyi olmuş zayıflayarak. Çok kıskanıyorum ama Fogi Batım. Hemen böyle kıskanıyorsun. Vallahi kıskanıyorum. Keşke ben de zayıflasam da. O kadar çabayı da versen demeye getiriyorum. Tabii ki kıskanıyorum zayıfları ayrıca buradan söyleyeyim. Hele çabasız zayıfları iyice kıskanıyorum. Hani yiyip de zayıf kalanlar var ya ben onları kıskanıyorum. Rejim yapanları kıskanmıyorum. Ama böyle genetik midir, DNA mıdır nedir arkadaş? Bakıyorum 3 katımı yiyor yarım kadar onları kıskanıyorum. Ama aç kalıp da bak yine hapşırıyor kedicik. Ama aç kalıp da zayıflayacaksak herkes aç kalır ve zayıflar yani öyle bir şey değil. Ben hayatımda kimseyi kıskanmadım bu arada bunu da söyleyeyim. Hani vallahi kıskanmadım maalesef kıskanmadım. Çünkü biliyorum yokuştan ne zaman inilmesi gerektiğini. Ben de yaşlılığımın gençliğindeyim. Artık sıfır bedende olsam benim adım yaşına göre iyi. Yani anladınız mı? Kabul edin vedalaşmayı çünkü hayat bir veda süreci.
Çocukluğuna, sevdiklerine, arkadaşlarına, mahallene, oyuncaklarına, kocalarına, herkese, kendine, sonra güzelliğine, gençliğine, sonra mesleğine, sonra evden uçup giden evlatlarına veda veda, sonra da tamamen elveda. Elveda gençliğim. Yıldırım Gürses'in bir şarkısı vardı öyle, biliyor musunuz? Elveda gençliğim yazsana, sözlerini bir bana söyle. Yıldırım Gürses, elveda gençliğim. Elveda gençliğim. Çabasız zayıflık şey yapıyorum ya, kıskanıyorum ya. Ayrıca şu anda mesela biraz daha zayıf olsam estetik yaptırırdım yani. Şöyle bir çektirirdim böyle bir. Niye çektirmeyeyim ah. Yani laf olsun ya da çektirmezdim, bilmiyorum. 5 yıldır botoks bile yaptırmadım. Girdin mi bugün? Oğlum sözleri, şarkı açmak yasak, telif var. Elveda. Ha, hakikaten Seren Serengil 20 yaşında zannediyor. Yani ben Seren'le aynı yaştayım. Ya da o bir yaş büyük benden. Mümkün değil öyle zannetmem. Keşke biraz daha az akıllı olsaydım da böyle bir hayal dünyasında yaşayayım. Kendimi genç, güzel, arzu edilir, cazip zannedip böyle zayıflayacağım, estetik olacağım falan diye sahte hayat amaçları bulabilseydim kendime. Bunlar hayat amacıdır bak. Bunlar iyidir, bu hırslar. Yani neden iyidir? Bana mesaj atabilirsin ekran görüntüsü alıp WhatsApp'ta. Neden iyidir bu hırslar? İnsanı ayakta tutar, diri tutar. Spor yapacağım, geç geleceğim, karın kaslarım, falan. Hani 55'inde öyle olmuş. Azrail mi sayacak karın kaslarını, baklavalarını yani? Yani şunu demeye çalışıyorum. Keşke biraz aptal olsaydım da bu yalan gerçekliklerle kendimi oyalasaydım. Yani olmuyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar. İşte ümitleri kaybetmek de en kötüsü. Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düşecek. Giden gençliğim hiç geri gelmeyecek. Ellerim semaya doğru yalvardım yıllarca. Dursun zaman, dönmesin mevsimler. Tanrım bana ümit ver heyhat. Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düşecek. Giden gençliğim hiç geri gelmeyecek. Ama önemli olan bunu zarafetle kabul etmek. Fazla gergin bacı sendromuna girmemek arkadaşlar. Tabii ki Yıldırım. Elveda gençliğim. Bakın, artık 50'sinde elinizdeki en önemli kart güzelliğiniz veya seksiliğiniz değildir. Her zaman hayatınızın her aşamasında en önemli kartlarınıza bakın. Poker oynar gibi. Bugün as geldi. Ne o? Benim güzelliğimi temsil ediyor. O gitti. Kral. Ne o? Zekam veya komikliğim. Nereden güçlüyseniz oradan kart çekin. Şimdi bu yaşında ben cinsellikte birinci en güzelim diyemem ama zeki ve komiyim diyebilirim, değil mi? Oradan oynarım o zaman. Bunun için de kendinizi geliştirmeniz, birden fazla meziyetinizin olması, insanların sizi dişiliğinizle diye kabul ettikten sonra kişiliğinizle bırakamaması gerekiyor. O yüzden de sizlerin acil gelip Ayon'a üye olmanız gerekiyor. Bizim akşamları toplandığımız, sosyo-kültürel sohbet ettiğimiz, aynı böyle konuştuğumuz ama sizinle konuştuğumuz, her gece Rum olan, benim gerçekten kendimden çok verdiğim, bütün akşamlarımı ayırdığım sohbet, muhabbet, arkadaşlık, dostluk, Ayon kulübüne. Ya bu ne kulübü? Ayon ne demek? Sonsuzluk, ebedi ömür, dostluk, zaman tanrısı bir yandan da. Gelin, form doldurun, dur vereyim. Buradaki telefonu da arayabilirsiniz direkt. Vazgeçemeyeceksiniz. Birçok kişiye iyi geldik. İyi de geleceğiz iddia ediyorum. Bir şey öğrenmeden uyumayacağız. Yani gençken sevişmeden uyumayalım. Ne yapmadan ölmeyelim. Anlaşmadan ölmeyelim miydi? Öyle bir şey var. Biz şimdi bir şey öğrenmeden uyumamayı tercih ediyoruz. Ve şöyle bir şey var bir de aramızda. Kendimizin en iyi versiyonu olmaya çalışıyoruz. Nereden güçlüysek orayı geliştireceğiz. Bekleriz efendim sizleri de. Gelin dost olalım. Tatiller, mutluluk kampları yapalım. Birbirimize sahip çıkalım. Bir şey öğrenelim. Her akşam Zoom toplantısı, geziler, toplantılar. Katılabildiğiniz kadar, yurt dışından da çok katılanımız var. Sizi aramıyorsak mutlaka yanlış numara vermişsinizdir. Çekinmeyin, arayın. Buradaki numarayı
Çekinmeyin, arayın, çünkü yanlış numara veren çok. Sanki zorla verdirtiyoruz numara. Sanki ben arayıp böyle yapıyorum insanlara. Yapıp ne oluyorum. Bir acayipsiniz yani. Hoşça kalın, sevgi ve saygımla.